Birinci bölüm. Başıma annelik geldi. Bir kadın dergisini karıştırırken anne olmaya hazır mısınız başlıklı bir teste rastladım. Keşke 25 adet çoktan seçmeli soruyu cevaplayıp, puanımızı hesaplayıp kendimizi anneliğe hazır olma ölçeğinde değerlendirerek bu sorunun yanıtını hızlıca bulabilseydik. Gerçek şu ki, her ne kadar anneliğe dair size uyan ya da uymayan tavsiyeler bol miktarda olsa da sizin için neyin en iyi olduğunu sizden başka kimse bilemez. Dikkate alınması gereken çok fazla unsur var ve size önerim hepsini enine boyuna düşünürken bir yandan da geleceğinizi tahmin edemeyeceğinizi aklınızda bulundurmanız. Merhaba. Öyle olunca böyle oluyor podcast'a hoş geldiniz. Ben Ayşegül. Ben Elif. Birinci bölüm başıma annelik geldi. Ve Elif'ciğim şimdi sana soruyorum. Enine boyuna düşünürken bir yandan da geleceğinizi tahmin edemeyeceğinizi aklınızda bulundurmuş muydunuz? Tabii ben enine boyuna düşündüm, ölçtüm, biçtim, tarttım. Ondan sonra böyle bir yola girdim. Her şey de planladığım gibi oldu. Hiçbir sıkıntı çıkmadı. Herkese de tavsiye ederim. Yani çünkü planlarsan eğer her şey istediğin gibi gidebiliyor ve gerçekten de çok iyi bir anne olabiliyorsun diyerek başlamak isterdim. Tabii ki böyle değil. Ben de ciddi. Hayır tabii ki de. Tabii ki de değil. Biz böyle planlamamıştık. Hayır, başıma annelik geldi demiştik. Evet. Tam olarak da bu kadın neden bahsediyor dedim bir an için. Gerçekten. Evet yani. Hayır. Nereye gidecek bu şey son. Başımıza annelik geldi arkadaşlar. Bu masada toplam 6 çocuk var. Evet. Ve başına annelik gelme halinden önce bir Elif vardı. Bir de Ayşegül vardı. Ne oldu acaba onlara? Bilmiyorum. Kimdi o Elif? Oradan başlayalım. Kimdi? O kadar hesapladığına göre. O Elif de buralarda Tabii. bir yerlerde. Evet, aynen. Kimdi? Ben 30 yaşında anne oldum. İsteyerek oldum, niyet ederek oldum. Ama hiçbir şey planladığım gibi gitmedi. Yani tabii ki şimdi şurada şunları bir kenara koymamız lazım. Yani biz burada bunları incik konuşacağız. Kendi hayat tecrübelerimiz, kendi bakışlarımız doğrultusunda yapacağız bunları. Hiçbir şekilde yani sen de bana katılacaksındır. Zaten buraya gelme şeyimiz de bu. Hiçbir şeyin en doğru olduğunu iddia etmiyoruz. Öyle bir şey olduğuna da yani şahsen ben inanmıyorum. Doğru bir şey gerçekten başına gelen bir şeyi yaşıyorsun. Bir yola çıkıyorsun. İşte öncesinde ben liseden sonra işte üniversite İstanbul'da. Mersin'de liseyi okudum. İstanbul'da üniversiteye geldim. İşletme okudum. Aslında öğretmen olmak istiyordum ama işletme o zaman altın bilezik deniyordu. O yüzden işletme okudum. Ne olduğunu bile aslında bilmeden. O kadar bilmiyordum ki yani üniversitenin yerini Marmara'da okudum ben. Göztepe'de zannediyordum. Halamın da evi çifte havuzlardaydı. Süper ne yakın falan diye bir geldim ki Bahçeli Evler'de. Bahçeli Evler diye bir yer varmış. Ben Bahçeli Evler'i Ankara'da zannediyorum o zamana kadar. Neyse öyle işte işletme. Sonrasında bir senelik bir çalışma hayatı ama aslında o sırada da Amerika'ya gitme yatırımları. Çünkü liseden beri beraber olduğum sevgilim, şimdiki kocam Amerika'ya gitmişti ve ilk etapta işte biz birbirimizin hayatını ipotek altına almayalım. İşte sen git Amerika'ya, ben de İtalya'da biraz eğitim alacağım. Sonra zaten hani ne var ya öyle bir söz. İşte bırakırsan geri geliriz olmamıştır falan öyle bir şeyler. Neyse Doğan uçağa bindi gitti. Biz tabii ki hemen planlar yapmaya başladık. 23 yaşında bu yüzden evlendik. Yani birlikte yurt dışına gidebilmemizin başka bir açıklaması olamazdı o zaman. Çünkü bence insanların birbirini tanıması gerekiyordu evlenmeden önce. Birlikte yaşamak iyi bir fikirdi. Babam da bana bu konuda katılıyordu ama benim böyle bir şey yapmam konusunda hiç katılmıyordu. O yüzden biz evlendik. Tabii insanlar yapabilirler yavrum ama sen yapamazsın. Çok moderniz ama o kadar değil. Evet. Ondan sonra evlendik gittik Tabii işte. ki insanlık oraya doğru evriliyor ama Türkiye değil. Evet. Ama bak şimdi daha farklı olabilirdi gerçekten. Bu bahsettiğim 20 sene. Ne 20 senesi ya? 99'da 25. Gittik biz 20. Tabii doğru. Abi ya bugün 20 Eylül değil mi? Sabah Doğan aradım. Bugün bizim 31. çıkma yıl dönümümüz. Maşallah. Gerçekten. 31 sene önce bugün benimle çıkar mısın demişti. Ben de falan. Benimle çıkar mısın? Evet. O zamanlar çok öyleydi. Çok tatlı. Evet. Sonrasında işte bir süre önce böyle saçma sapan demeyeyim. Daha küçük yerel organizasyonlarda işler güçler master'dan sonra işte evlendik gittik master yaptık.
Bir sene orada çalışma hakkımız oluyor. Orada resmi olarak çalışmaya başlamadan önce o çalışma hakkı kapsamında daha ufak tefek başka işlerim oldu. İşte alışveriş merkezindeki kiosklarda çalıştım. İşte köpek bibloları falan satan bir yerdi. Bütün köpek ırklarını ezberledim falan orada. Başka Hala bir da altı çok iyi birisi. bilirim. Evet, aynen. Sonrasında bir sivil toplum kuruluşunda çalışmaya başladım. Çünkü işletme master'ından sonra bir de işletme doktorası yapmaya niyetlendim. Çünkü ben kendimi hiç kurumsal dünyada var olabilecek gibi görmüyordum. Bunu çok açmayacağım çünkü bence bu başlı başına bir konu olur. Hani kurumsal dünya ve ebeveynlik niye el ele gidiyor mu gitmiyor mu? Oralara girip çok fazla uzatmayacağım. Ve de böyle hep elle tutulur, birilerine faydam dokunulacak bir şey yapmak istiyordum. Öyle olunca sivil toplum kuruluşlarında kendimi buldum. Çalıştım ettim. İşte en son çalıştığım yer böyle uluslararası bir sivil toplum kuruluşuydu. Gerçekten çok değişik, çok tatmin edici bir işti. Oradan çalıştım. Oradan da zaten orada çalışırken de Planladın. 3 tane çocuğum olacak. Hayır 3 tane olacak. Ya demedim. Ama öyle girdin. Hayır tabii ki o bir şakaydı. Bir kere hayır. İdeal olarak yani küçük bir çocukken daha doğrusu anneliğe dair bir şeyler aklımda tasavvur ederken 3 çocuğum olmasını düşünüyordum. Kesinlikle planlamıyordum. Bence yani hani sözün meclisten akıllı işi de değil. Tavsiye de etmem yani. Bu devirde bence şart değil. İsteyen yapsın ama kesinlikle hani bir zorunluluk değil diyeyim. Çok çocuk, senin söyleyeceğin başka şeyler var belli ki. Ama ben hep düşünmüştüm. İşte 2 kızım olur. Bir tane de oğlum olur. Yani o oğlan eşantiyon gibi. Çünkü oğlan çocuklarıyla ben nasıl anlaşacağım hakkında en ufak bir fikrim yok. Biz ikimiz 2 kız kardeşiz. Evet, olmuş olsun yani işte eşimi yapayım hani. Erkek adamın erkek oğlu olurdu. Ondan sonra. Kalıpların içinde bir. Aha, evet. Evet. Fakat işte o noktadan sonra artık hayatın ben planlar yaparken başıma gelenler oldu. İşte ilk çocuk, ardından isteyerek yine İkinci bir çocuk. Orada hani 2 oğlan oldu. Yani kız olsa da güzel olur ama biz de 2 kız kardeşiz. O zaman bu da oğlan olsa ne güzel anlaşırlar falan diye öyle bir beklenti vardı. Vah tüh falan onlara da şimdi girmeyeceğim. O da yine ayrı başlı bir konu. Allah sabır versinler. İyi anlaşıyorlar. Bari bu kız olsaydı falan. Evet. Her anneye bir kız lazım derken işte 3. kere artık o sürpriz gebelikten sonra dedik ki yani her anneye bir kız lazım olabilir ama aradığınız anneye burada ulaşılamıyor. Yani ne yapayım ben oğlan çocuğu doğuruyorum işte adam ne verirse onu hazırlayıp sunuyorum yani. Bana hani senin de kızın olmuyor diyenlere öyle dedim hep. Ay, çok mantıklı. Öyle. Sonunda kızı bulmuşsun cümlesini alan aradığınız anne de tam burada duruyor efendim. Benim 3.'yü kızım olsun diye yaptım zannediyor çoğu insan. Tabii benim de yani kızım de olsun diye yaptım tabii başarmışsın. ki. Başarmışım yani o bir şey. Neyse 2'den sonra 3. de kızı buldun sonunda. Yani yalnız kalmayacaksın. Bu kesinlikle ayrı bir podcast'ta konuşacağımız bir şey. Ayrı bir bölümde konuşacağız. Ama yani annelik başına gelen bir şey. Yani planlayarak ve isteyerek yapsan da bütün yolculuğun sürprizlerle dolu olduğu bir şey. Daha önce hiç yaşamadığım, neyle karşılaşacağımı bilmediğim bir şeydi. Bilmiyorum, belki şimdi sosyal medya ile birlikte Ayşegül daha çok konuşuluyor. Ya iç yüzüne dair hiçbir şey bilmiyormuşum ben mesela. Ama konuşulmuyordu ki. Evet. Yani o yüzden şimdi biz de bunu yani niye bir yapıyoruz? tane kitap aldık, okuduk. Hemşire okullarına ben gittim yani. Ben çok kurumsaldım o zaman çünkü. Kurumsalda çalışmak istemediğime de hamile kalınca karar verdim. Çünkü hep çalışan bir annenin çocuğuydum. Yani bu arada anneanneme binlerce teşekkürler, tabii ki toprağı bol olsun, o ayrı mesele. Onlarla büyümüş olmak benim için çok büyük bir şanstı. İyi ki de öyle olmuş ama annemin ne kadar bölündüğünü gördüğümü düşünüyorum şu anda ki onu yapmamak için hamile kaldıktan sonra kurumsalda kalmamayı tercih ve arzu ettim. Yani kurumsala dair başka şeylerim de var yani. Evet, o yani ayrı mesele ama o şekilde istediğin veya gerektiğini düşündüğün şekilde annelik yapmak konusunda desteklemiyor. Ama işte orada ben de benzer sebeplerle anne olanın da kurumsaldaki imajı, bunu ayrıca konuşacağımız başka bir şey. Yani anne olduktan sonra kadının oradaki imajı da beni tatmin etmeyen ve olası düzenin içerisinde arıza hissedeceğimi düşündüğüm için oradan çekildim. Ama ondan sonra şeyi çok net söyleyebilirim yani 1000 defa düşünsem her seferinde bambaşka bir şeyle karşılaştım. Yani ilk hamile olduğunu anladığın an da hepsinde farklı. Ondan önceki sana ulaşacağın hayali de farklı. Yani evet, doğurdum, büyüttüm, artık eski Ayşegül'e geri dönebilirim
dediğin noktada aradığınız kişiye de o zamana da ulaşamıyoruz artık yani. 2012 geçti. Şu an 2015'teyiz. Bugünün şartları, bugünün standartları, bugünün Ayşegül'ü yapabileceklerin, uyku, motivasyonun, işte o zamanki yapmaya çalıştığın şeyleri artık bugün bu fiziksel koşullarda yapamıyorsun. Şimdi çok yeni birkaç gündür sosyal medyada dolaşıyor. Bir araştırma yapılmış işte hamileliğin gebe kadının beyin yapısını nasıl değiştirdiğini der. Gördün mü onu? Gördüm. Ben daha ayrıntılı okumadım. Birkaç kişi gönderdi bana. Linkini bulup aşağıya koyarız mutlaka. Onu diyecektim aynen. Videoda da kenara şuraya bir yerlere koymaya çalışırız. Çünkü görseli falan etkileyiciydi yani böyle gri sulu bir beyin. Gerçekten öyle bir şey var. Yoksa kafası da var. Var. Fakat bu işte kadınları alaya almak için, bazen işte küçümsemek için, anneliği hafife almak için de kullanılabiliyor. Ki biz de yaptık zamanında yani. Ben de hakikaten güldüğümde komik şeyler de oluyor. Ama yani gerçekten bilmediğimiz bir sürü şey var ve açığa çıkıyor. Tıp dünyası da kadını biraz daha merkeze almaya yanaştıkça değişik şeyler öğreneceğiz. Buraya nasıl geldik hatırlamıyorum. Şöyle birazcık geriye sararsak bölüm başına istersen, bu Harriet Lerner'ın Anne Dansı kitabından alıntıyla başladık. Ne kadar da güzel çevrilmiş. Evet. Türkçesi pek güzelmiş. Çok güzelmiş. Acaba kim çevirmiş? Çocuklar hayatınızı nasıl değiştirir? Bence 3 çocuktan sonra annelikle ilgili okuduğum ve anne olmayı düşünen veya düşünmeyen kadınlara tavsiye edebileceğim yegane kitaplardan bir tanesi. Çünkü birincisi, neyi hayal edersen et. Çocuk bir birey diye bir balondan girmeyeceğim. Ama hiç beklemediğin, böyle 2 kilo kıyma kıvamında bir şeyi alıp evine getirdiğin, ne yer ne içer, Allah'ım nasıl uyur, ben kimim, sen kimsin, sen neden buradasın, bunları herkes ve kendine söyleyebileceğin bir bulutun içerisinden çıkıyorsun. Ve başına annelik geliyor çünkü o anda downloading, yani olmak zorunda o, anladın mı? Hani enter'a basacaksın ve anne olmuşsun. Anlık bir çıktı. Ama yani printer'dan kağıt çıktı ve sen imzaladın gibi anne olmuş olman bekleniyor. Ama aradaki aslında dediğim gibi bir hala downloading. Yani downloading, hangi downloading? O yüzden o pregnancy brain kısmı bence çok önemli. Çünkü orada zaten hiçbir şey düşünmüyorsun. Ondan önce yaptığım bir şey varsa eğer, araştırma. Anca onlar geleceğinle ilgili belki gerilerden böyle arşivden pop-up yapıp da diyebilir yani. Evet, iki emzirme arasında işte falan. Birazcık uyuman gerekiyordu. İşte biraz. Bebek uyuyunca sen de uyu. Yok deme onu. Lütfen, rica ediyorum. Hiç uyumadım. Hiç. Yani bayıldığım zamanlar oldu ama kendi öz irademle bebek uyuduğunda uyuyamadım. Uyuyamıyorum arkadaşım, yani bunu tekrarlamanın bir alemi var mı? 3. çocukta hala da ay kızım bak, kız da uyudu, sen de uyu cümlesini veya arkadaşlarım ay telefonla aramayıp biz uyusaydın keşke falan. Olmuyor. O ben değilim. İstemeyebiliyorsun da yani evet, belki de dış dünyayla tek iletişim kurabildiğin yer orası çünkü. Evet. Yani o da var. Duşa da girebildiği bir de yorgunluktan da uyuyamıyorsun, o bambaşka bir şey. Yani ben mesela normalde hiç gündüz uyuyabilen bir insan değilim. Benim gündüz uyumam için aşırı yorgun olmam. İşte bayıldım dediğim anlar öyle anlar. Mesela birincide hiç unutmuyorum. Kardeşim bir gün gelmiş. O zamanki iPad'ler böyle hani süper dokunmatik vaziyette değildi. Oğlanı emzirmişim, yatağına koymuşum. Ben de iPad'den bir şey izliyormuşum gibi parmağım kalmış üstünde ve ben bayılmışım. Yani bayılmışım dediğim, uykudan bayılmışım artık, bilmiyorum. Ama ekran açık çünkü parmağım üstünde ya. Ekran kapanmamış. Bu da gelmiş konuşmuş. Kale almıyorsun beni demek ki falan deyip gitmiş. Sen uyuyorsun o sırada. Evet. Ama gözüm demek ki aralıktı ki yani hani nasıl bir uyuyakaldıysam. Bunları hiç insan tahayyül edemiyor yani. Hani öyle bir öyle bir uykusuzluk, öyle bir uykusuzluk nasıl olabilir? Yani. Ben de hatırlıyorum. İlk doğumumda artık böyle işte sabah 5.30 falan gibi başladı. 12 saat falan sürdü toplamda. Yani doğum standartlarında efendi bir doğumdu aslına bakarsan. Yani. Ama tabii yorucu bir şey sonuçta, bedeninden bir insan çıkarmak. Ve çok yorulmuştum sonuna doğru. Ve dedim ki artık yeter yani, hani çıksın ve ben bir uyuyayım. Uyuyacağımı zannettim. Sandım ki bebek çıkacak, onu biz beraber uyuyacağız. Öyle bir şey yokmuş. Sonrasında işte kesintisiz uykular falan filan gelmesi bayağı vakit aldı. Gerçi ilk çocuğum daha böyle hani kitap bebek
idi. O anlamda kolaydı. Üçüncüyü. Daha zor düşünürdüm illa ki. Hep onu diyorum bazen. Yani üçüncüde çektiğim uyku sıkıntısını birincide çekseydim üçüncü tek çocuk olurmuştu meğer. Tabii. Onu da bilmiyoruz. Neler yuttum neler ama. Onu da bilmiyoruz. Yani, tabii. O da olabilirdi. Olmayabilirdi. Yani evet şu an hep yani her şeye rağmen bu delilik seviyesinin devam etmiş olması. Çünkü. Yani unutuyorsun pas, yani bunu bir kere yaptıysan demek ki üçüncü çocukta birinci çocuk olsaydı sen bunu yapabilirdin Elifciğim. Yapabilirdiğine katılıyorum. Bence bu üstün bir yetenek değil zaten. Yani birçok insan, herkes yapabilir. Eşek gibi yapıyorsun, affedersin yani, öyle bir durumda. Ne yapacaksın, çocuğu geri atacak halin yok. Yani. Bu olmadı, kusura bakmayın, bunu geri veriyoruz. Alabilir misiniz? Paketledim. Yani öyle bir şey yapamıyorsun. Yani dolayısıyla bu hani senin üstün bir yeteneğin olduğun bir kadın olarak falan anlamına hiç gelmiyor. Ama yani bir takım kasların çok fazla gelişiyor, o ayrı mesele. Tabii ki. Şu an durduğum yerden geriye bakarak bunu söylüyorum. Tabii ki o zaman öyle bir şey yaşasaydım hiç bilemiyorum nasıl hareket ederdim. Çünkü ben hep birden fazla çocuk isteyen bir insan. 2-3 değildi ama hani 2 kardeş olmak benim için önemliydi. 2 kardeş olması çocuklarımın. O şeydi yani, default, hani 2 tane olacak. Üçüncü hiç aklımda yoktu. Zaten ilk ikisi de oğlan olduğu için hani ben 2 oğlan 2 kız bir oğlan diye planlamıştım ya. O yüzden zaten oradan da vazgeçmiştim. Öyle olunca böyle oldu. Öyle olunca işte böyle oldu, aynen öyleyken. Böyle oldu. Buralara geldik, işte 18 olacak birkaç ay sonra. Çok heyecanlanıyorum bu ara. Bilmiyorum, aslında bunu böyle çocuğu 18 yaşına gelen başka ebeveynlerle de annelerle de değerlendirmek istiyorum. Yani neredeyse doğum yapacağım zamanki kadar endişeliyim. Biraz da kaygılıyım. Çünkü böyle şey oldum. Bu çocuk yetişkin olacak. Yani her anlamda, kanunun önünde falan da mesela. Anlatabildim mi? Bayağı bir şey yani. Hukuki haklarını biliyor musun oğlum? Haklarını, sorumluluklarını, her şeyini. Ay Allah'ım yani. Neyse, ama ilk 18 sene zordu. Sonrası umarım daha kolay olur diye umuyorum. Bunlar iyi günlerin Elifciğim. Evet. Bunları da konuşacağız. Bunları da konuşacağız. 18'de bizim evde henüz yok. Yani ben de 32 yaşında anne olmuş bir insan olarak daha kompakt bir şey yaptım. Kaç yaş araları? En büyük 12 şu anda. Ortanca 8'e doğru yuvarlanıyor. Küçük de biliyorsun ilkokula yeni başladı. 6'yı bitirdi. 7'ye girdi. Bizdeki yenilik bu senenin nur topu gibi 3 çocuğun da artık ilk örgün eğitim içerisinde olma hali. Yani ondan önceki senelerde çok bambaşka bir anne kafası vardı. Yani başıma gerçekten annelik geldi. Yani hani 11 senedir full time, kaç tane el daha sana yardımcı olursa olsun, hiç kimsenin benim izin vermediğimden de yola çıkarak, yani hani birçok insan etrafımda görüyorum şeyini veriyor, alan tanıyor diğer ellerin yarı annelik yapabilmesine. Ama hani evin tek kız çocuğu, yani kardeşim var, erkek kardeşim var. Kuzenlerim arasında da böyle bir takım annelik rolleri yapan kız çocuğu olarak oradan bir şeyim var yani, hani. İşin altından kalkabileceğini ve kalkman gerektiğini mi? Kalkman gerektiği kısmı zaten biliyorsun kod gibi. Yani öyle bir şeyim var. Ana. Da ana. Yani hani senin yapman lazım. Evde tost hazırlayan birisi olabilir. Sen tostu ver. Yani hani ya da ne bileyim aklına gelebilecek her türlü şey yani. O çok izin vermediğim, alan tanımadığım, kendime de kendi alanlarımı da sabote ettiğim, o başıma annelik geldi, ben bunun tamamını halletmem lazım dediğim bir 11-12 seneyi geçirdim. Tabii zamanla törpülendi onun öyle bir şey olmadığını ve aslında işte analık başka bir şey, kadınlık başka bir şey, ebeveynlik başka bir şey, eş olmak başka bir şey. Ayşegül'ün 3 çocuk hayali vardı. Şimdi bunu burada şey yapamayacağım. Saklayamayacağım yani. Ben daha doğrusu kalabalık aile hayalim vardı. Belki 3, belki 4, bilmiyorum yani. 2 şey geliyordu. Az geliyordu. Öyle diyeyim. O çekirdek ailenin çok çekirdek kalma hali gibi, böyle bir minnacık, hani o kadarını mı yapabiliyorsun canım filan kıvamında bir şeyim vardı. Tek çocuk, hiç çocuk, 2 çocuk, çok çocuk bilmem ne filan gibi cümlelerin sarf edildiği yerlerde birinci nispeten planlı, ikinci planlı ama plansız, üçüncü plansız ve plansız olarak, ama yani tabii hayal ettiğin şeye dikkat et, gerçek olur dedikleri şekilde çok sevinerek ve çok mutlu olarak ve çok severek yaptığım bir şey annelik. Başıma gelen en iyi şey diyemeyeceğim. Bunu söyleyenlere şey yapacağım. Başıma gelen
en iyi şeylerden bir tanesi ama başıma gelen şeyleri böyle bir kategorize etme konusunda zorluk yaşayan birisiyim. Öyle bir söz var çünkü. Geliyor. Anne kadının başına gelebilecek en iyi şeydir. Neyse bunu sonra konuşalım. O vah vah tüh tüh bölümümüzde altın çize konuşuruz. Başıma gelen bir şey 3 çocuk anası olmak. Şu anki statüm ve sıfatım itibariyle birisinin eşi, birisinin kardeşi, birisinin kızı, birisinin öğretmeni, birisinin danışmanı, birisinin annesi, birisinin şoförü, birisinin iş ortağı falan olmak gibi sıfatların hiçbirisinin söylenilmediği. Ayşegül'le tanışıyor musunuz? Onun 3 çocuğu var. Denilen, yani İzmirli olmak, İstanbul'da yaşamak, ereğin eşi olmak falan gibi şeylerin hiçbirisinin konuşulmadığı, sadece ve sadece işte bile. Biliyor musunuz onun 3 çocuğu var. Merhaba, ben Ayşegül. Ayşegül Türker. 3 çocuk anası. Başıma işte 3 çocuk analığı geldi. Bence hepsinin özeti bu. Oyun oynamayı çok seven bir insan olduğum için bunu da bir bazen evcilik oyunu gibi görmeye çalışıyorum. Ama evcilik oyunu gibi gördüğüm zamanlarda bile dayatılan şeylerin arasından böyle bir isyankar ya diye fışkırıp hayır analık bu değil, yani sadece analık değil, yani bu kısım ebeveynlik. Bunu 2'ye bölmemiz lazım. Ya da işte bu kısım kadına dair diyerek Elif'i dürtmem lazım dedim ve işte buradayız. Evet. Yani bunu konuşmak bence önemli. Ben 2009 yılında blog yazmaya başladım. 15 seneyi geçti. Nisan ayıydı. 15 sene. Çok tatlıydı. Çok başka bir dünyaydı o zaman. Yani gerçek yani ben şöyle söyleyeyim. Ben gerçek hamileliğin ne olduğunu kendi arkadaşlarım tarafından bile bu kadar net görmemiştim açıkçası. Yani o blogdaki hafta yazan hamilelerin gerçek hamilelikleriyle ilgili hislerini koyuyor olması ve insanın hamileyken bir şeyi takip ederek birisiyle eşlikçi olarak devam ediyor olma hissiyatı bana çok iyi gelmişti. Çok mu uzattık bilmiyorum, toparlayacak olursun. Yani başımıza bir sürü şey geliyor ya hayatta. Annelik de onlardan bir tanesi. Sadece bir tanesi. Bizim bugün burada bunu konuşuyor olmamızın sebebi iki türlü ele alınıyor olması bence. Birincisi aşırı büyütülmesi, ikincisi de küçümsenmesi. Aslında demek istiyoruz ki bu yaşadığımız bölümlerden hayatımız boyunca bir tanesi inişleri çıkışları olan, iyi gidebilecek, kötü gidebilecek, şanslıysak korkunç şeyler yaşamayacağımız, sonunda çizgilerimizin artacağı hem fiziksel olarak hem duygusal olarak bir süreç. Biz de işte kendi defterimizden, yazdıklarımızdan, çizdiklerimizden, biriktirdiklerimizden, heybelerimizde okuduğumuz kitaplardan bunları konuşalım diyerek bir araya geldik. Bakalım aynen öyle. Olacak. Yani hem bununla çok vakit geçiren, çok ele oyalanan, hem de çok bu konuya acaba kimler neler demiş diye merak edip kenara koyduklarımızı paylaşma isteğimizden yola çıktığımız için başıma annelik geldi dediğin yerde dinleyicilerle paylaşmak istediğin bir öneri var mı? Elif Lerner'ın kitabını senin yerine benim söylemiş olmam çok komik oldu ama. Ya Elif çevirdiği için falan değil. Hiç alakası yok. Kamuya mal olmuş bir şey. Ben sadece aracı oldum. Kamuya. Bu konuyla ilgili dinleyicilerimize öneri olarak kitap, yani başına annelik geldiğinde bir kadının hayatında neler değişir? Başına annelik geldi çerçevesinin altında gerçekten de Anne Dansı'nı öneririm. Bir de kendi kitabımı da öneririm tabii ki. Evet. Eğer ben feministim. Çünkü bu da aslında anne olduktan sonra farkına varılmış bir kast. Evet. O yüzden meğer, yani birçok şeyi bilmiyormuşum meğer. Anne olmakla ilgili, anne olduktan sonra bana nasıl bakıldığıyla ilgili, kadının toplumdaki yeriyle ilgili falan. O yüzden bunu da öneririm. Harriet Lerner'ın çok güzel söyler kitaplarını yani. Annelik insanların, kadınların kurduğu ilişkiler, birçok ilişkiden bir tanesi. Yani buna böyle baktığımız zaman aslında hiç o kadar büyütülecek, yüceltilecek veya yerilecek veya küçümsenecek bir şey olmadığı. Herkes bizi kendi halimize bıraksa bir salsalar. Tüm annelerin ayaklarının altında olabilir mi arkadaşlar? Hayır tabii ki de olamaz yani. Yani bunu da böyle bir cennet benim ayaklarımın altında çünkü ben anayım, ana diye kenara koyduğun zaman nitelik olmuyor. Kazandırmaz yani biyolojik olarak bir çocuğa veya yani olarak. Evet, biyolojik olarak böyle bir yetimiz var, yani kapasitemiz var. Bunu birçok kadının, her kadında yok ayrıca. Evet, olmak yani zorunda da değil. Olmak zorunda da değil. Biz bunu kullanmış insanlarız yani. Aynen. Bende de şöyle 2 tane şey var. Netflix'te şu anda mevcutta yayında olduğu için aklıma geldi bunlar aslında. Birincisi Working Moms, yani kadın insanların çocuk doğurduktan sonra çalışmaya devam ettiğindeki hayatlarıyla ilgili. Yani
biraz bir şey ithal edilebilecek bir görsel koyuyor ortaya. Bir de baby fever diye yeni başlayan bir şey var. Yani anne olmak için, anne olmak istediğini düşündüğü için yaptığı ve cesaret ettiği, yani bu işin bu kadar heyecanla beklenilmesi bir şey midir? Olması gerekli midir sorgulatan, çok şey değil, öyle neşeli, heyecanlı, eğlenceli falan değil. Ama merak ettiren bir dizi. Ve tabii şey geldi aklıma, bilmiyorum hani. Başına annelik gelebilecek herkesin Gupse Özay'la birlikte olsa. Onu izlemedim daha. Yani böyle bazı sahnelerde kulaklıkla dinliyordum. Çocuklardan bir tanesi, niye dinliyorsun anne bu kadar gülüyorsun filan derken filan anlar var. Efendim o zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Evet. Tekrar karşılaşmak üzere diyoruz. 1. bölümümüz başıma annelik geldi. Öyle olunca böyle oluyor. Podcast'te kapanışı yapıyoruz. Ben Ayşegül. Ben Elif. Sizlerle tekrar görüşmek dileğiyle. Öyle olunca böyle oluyor podcast Instagram hesabımızı. Evet. Blogcu Anne Instagram hesabını, Band Podcast Instagram hesabını, Ayşegül Türker, hepsinden bizden haberdar olabilirsiniz. YouTube'da ve bilumum platformlarda bizi bulabilirsiniz. Spotify, Apple Podcast ve diğerlerinde. Takip etmeyi unutmayın beğendiyseniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.